Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizin aslında Kaptan Köşk olarak bildiğiniz bizim köprüsü dediğimiz yeri tanıtacağım. Şu an köprüsündeyim. Normalde ilk videomda size John Smith'lerin markalamasını yani şablonlamasının videosunu yapmıştım. Aslında bunu ben vardiya dışında yaptığım iş kategorisine giriyor diyebilirim. Normalde benim çalışma saatlerim gemide 4. kaptan olduğum için sabah 8:12 ve akşam 8:12 şeklinde 8 saat çalışıyorum. Bunun dışında kalan vaktimde de güvertede olan işleri devam ediyorum. Şu an bir Japon yapımı gemisindeyiz. Japonların gemilerinde genellikle köprü üstü ve odalar genellikle küçük olur. Şimdi şöyle uzaktan size bir göstereyim. Burası harita odası diye geçiyor. Burada haritamız var, elektronik haritamız. Onun dışında diğer cihazlar hakkında da kısa bilgi vereceğim. Tabii çok sıkmak istemiyorum size cihazlar hakkında bilgi çok verip. İşte şöyle gördüğünüz gibi çok küçük bir yer aslında. Yani o Titanic'te gördüğünüz devasa bir yer yok. Yani belki vardır, yolcu gemileri vardır, şey vardır ama bizimki gayet küçük. İşte gördüğünüz dümen arkadaşlar bu. Şimdi hani siz görüyorsunuz böyle büyük tahta ahşap şeyler. Böyle bir şey yok. Normalde böyle bir şey dümenimiz. Onun dışında radarlarımız var. Bunda diğer gemilerin ekolarını görebiliyoruz. Onun dışında etraflarda posterlerimiz asılı. İşte küçük GPS'lerimiz var. Navtex var. Navtex işte. Navtex mesajları yayınlanıyor arkadaşlar. Buradan yayınlanıyor. Bu da ikinci haritamız. 2 tane var. Biz şu an Setúbal'dayız. Portekiz Setúbal şehrindeyiz. Şöyle hemen kısa bilgi vereyim. Biz neredeydik? Biz şurada İspanya Castellon'daydık. Buradan kalktık. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçtik. Cebeli Tarık Akdeniz'den Atlantik Okyanusu'na açılan bölüm. Ondan sonra Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Portekiz ülkesinin Setúbal şehrine geldik. Yaklaşık yolumuz 2,5 gün sürdü. Şu an bugün yanaştık. Bugün günlerden 1 Mart Pazartesi günü. Büyük ihtimal yarın yanaşacağız. Onun için bekliyoruz. Şimdi köprü üstü nasıl diyeyim? Ben mesela mesleğe ilk okula başladığım zaman çok farklı hayal ediyordum. Yani mesela köprü üstüne geldiğimde ya bir sürü cihaz var bunlar ne falan filan. Çok böyle korkmuştum açıkçası ne yalan söyleyeyim ama vakit geçtikçe alışıyorsunuz. Aslında hiçbir özelliği yok. Ve Japonların şöyle bir özelliği var. Her şeyi minimumda kullanıyorlar. Yani en basit şekilde, minimum şekilde yapıyorlar. Mesela bir Çin gemisi örnek veriyorum bir sürü tuş vardır ama çoğu işe yaramaz. Yani şöyle işe yarıyor tabii ki de kullanmazsınız. Ama Japonların en büyük özelliği her şeyi minimalize etmek. Yani minimum nasıl diyeyim minimum kalitede maksimum iş tarzı söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu meslekle alakam yokken daha bu mesleği okumuyorken bile şimdi Kaptan Köşkü deyince gerçekten aklımda böyle bir tane sandalye var. Böyle şaşalı bir sandalye var. Kaptan orada oturuyor işte şunu yapın bunu yapın tarzı direktifler veriyor tarzı bir şey hayal ediyordum. Ama aslında size o sandalyenin yani o hayal ettiğim koltuğun nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. İşte arkadaşlar şu. Yani şu benim hayalimde gördüğüm ama gerçekte olan şu. Yani bir tane Japon yapımı bir tane sandalye. Yani hayalimdeki neydi, gördüğüm ne? Şimdi mesela köprü üstünün şöyle değişik rajonları var arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Kurallar var. Yani bunlar yazılı olmayan kurallar. Mesela köprü üstüne terlikle gelemezsiniz. Yani gemide genel olarak terlikle gezmeniz uygun değil ama köprü üstüne hiçbir şekilde terlikle gelemezsiniz. Bu bir rajon mu diyeyim artık yani yazılı olmayan bir kural diyebilirim. Onun dışında şortla gelmezsiniz. Yani şortla giremezsiniz. Şöyle bu kaptan inisiyatifinde de olan bir şey. Bu sıcak havalarda bazı kaptanlar müsaade ediyor. Ben burada bizim kaptan şöyle yapıyor böyle yapıyor tarzı söyleyip daha sonra fırça yemek istemiyorum arkadaşlar. Onun dışında başka ne gibi rajonlar şu an aklıma gelenlerden söyleyeyim.
Eşortman giymezsiniz aynı zamanda. Eşortmanla gelinmez köprü üstüne. Pantolon giymeniz gerekiyor vardiyalarda. Onun dışında şu an aklıma bir şey gelmiyor ama gelirse bununla ilgili yine size bilgi vereceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar, gemide 4 tane kaptan var. Asıl kaptan, yani birinci kaptan diye söylediğiniz siz, biz süvari bey diyoruz gemide. Süvari bey, ikinci kaptan, üçüncü kaptan ve dördüncü kaptan. Burada herkesin görevleri farklı. İşte ne bileyim, ben işte gidip simitlere bakıyorum. İşte can emniyeti ve yangın ekipmanlarının kontrollerini takip ediyorum. Üçüncü kaptan buradaki bütün cihazların kontrollerini, bakımlarını takip ediyor. İkinci kaptan güvertede yapılan işleri, yükleme boşaltma işlerini yapıyor. Kaptan da genel amir diyebilirim yani. Süvari Bey de genel amir. Şu an demirde olduğumuz için köprü üstünün ışıkları açık. Normalde seyirdeyken biz bunları kapalı tutuyoruz. Çünkü dışarıyı daha iyi görebilmek için. Şu an dışarıyı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama işte ışıkları gördüğünüz yer Portekiz'in Setúbal şehri. Şimdi arkadaşlar, gemilerde soruyorlar yani gemi nasıl gidiyor? Gemi normal, yani gemiyi sürekli sürüyor musunuz? Genellikle arkadaşlarla buluştuğum zaman karadayken bu tarz sorular geliyor. Arkadaşlar gemiler otomatik pilot sayesinde gidiyor, yani biz sürekli bu dümenin başında durmuyoruz tabii ki. Yani günümüz teknolojisinde dümenin başında durmak biraz saçma olurdu daha doğrusu. Otomatik pilotta gidiyoruz. Biz işte değerleri görüyoruz. O ona göre devam ediyor. Onun dışında bahsetmek istediğim konulardan biri arkadaşlar, şimdi şöyle, mesela gemide internet olayları nasıl oluyor tarzı bir sorular var. Şimdi şöyle, şurada görüyorsunuz bir tane telefon var. Bu uydu telefonu. Buradan iletişim kurabiliyoruz. Acil durumlarda herhangi bir yeri aramak için ya da şirketle irtibat kurabilmek için her tarzı yerlerde bu telefonla görüşme yapabiliyoruz ve aynı zamanda interneti var ama bu kotalı, yani çok büyük bir internet boyutu değil. O yüzden sadece mesajlaşmalarda, mailleşmelerde kullanıyoruz. Onun dışında bu gemi için özelinde konuşuyorum. Böyle herhangi bir internetimiz yok. Sadece kıyıya yakın geçersek, oradan telefon çekerse şeklinde. Daha önceki çalıştığım gemilerde vardı ama bu gemide mevcut değil. Onun dışında şöyle bayraklarımız var. Ülke bayrakları. Gittiğimiz ülkelerin bayraklarını çekmemiz gerekiyor. Değişik değişik ülkeler. İşte göstergeler var. Rüzgarın nereden estiği, kaç knotla estiği. İşte saatimiz. Şimdi saatleri, bu soruyu da duyuyorum. Yani saatler nasıl oluyor gemide? Arkadaşlar saatler gideceğimiz ülkeye göre ayarlıyoruz saatleri. Yani öyle bir sabit bir saatimiz yok. Mesela şu an Portekiz'deyiz. Şu an GMT ile aynı burası. Yani Türkiye'den 3 saat gerideyiz. Şu an burada saat 22 iken Türkiye'de gece 1. Yani bu şekilde gittiğimiz yerlere göre saatleri ayarlıyoruz. Onun dışında burası haberleşmek için kullandığımız bilgisayar. İşte evrak işleri de yapıyoruz. Ya bayağı bir iş yapıyoruz anladığınız, gördüğünüz kadarıyla. İşte bu haberleşmek için telsiz şöyle bir haberleşmek. Gemiyi terk etme durumunda ya da filikayla gemiden ayrılmak, yani o bölümü nasıl tarif edeyim? Şimdi bazı şeyleri anlayacağınız şekilde anlatmak istiyorum ama şimdi o konuya girersem kafanız karışabilir. O yüzden haberleşme, yani şu cihazın, şu VHF diyoruz biz buna, haberleşmek için kullanılıyor. Yaklaşık 100 mile kadar çeker bu VHF dediğimiz mevzu. Cihaz. Bunun taşınabilir hali yani. Portable, yani dediğim gibi taşınabilir hali o telsizler. Onun dışında işte böyle olması gereken zorunlu posterler var. Mesela gemi çatışma durumuna düşerse ne yapmamız gerekiyor? Onunla ilgili bütün bilgiler hemen hemen İngilizce arkadaşlar. Yani şu an bir kaptan olarak çalışmak istiyorsanız İngilizceniz olması gerekiyor. Onun dışında çalışamıyorsunuz. Çünkü dünyada haberleşme artık ya uluslararası dil İngilizce kabul edildiği için bütün officer'ların, yani zabit ve yani nasıl diyeyim, kaptanların, öyle diyeyim, öyle tarif edeyim, kaptanların İngilizce biliyor olması lazım. Aynı zamanda makinede mühendisler var. Onların da İngilizce biliyor olması lazım.
O yüzden hemen hemen bütün yazışmalar, işte posterler falan filan hepsi İngilizce arkadaşlar. İşte burada emniyet ekipmanlarımız var. Bu acil kaçış için kullanılan bir oksijen tüpü. 15 dakikalık bir süresi var. Acil bir durum olduğu zaman bu bir yere müdahale etmek için değil ama kaçmak için. Bunu mesela örnek veriyorum. Burada bir yangın durumu çıktı. İçerisi duman. Hemen takıp bölgeyi terk etmek için kullanıyoruz. 15 dakikalık dediğim gibi bir süresi var. Yukarıda bir tane kutu tarzı bir yer var arkadaşlar. Bu VDR. Kara kutu. Sizin kara kutu olarak bildiğiniz şey ses kaydı alıyor şu an. Aynı zamanda bu kara kutu dediğimiz VDR bütün ekipmanlara bağlı. Yani böyle radardaki hareketler, makineye verilen komutlar, bütün her şeye bağlı. Yani herhangi bir kaza durumunda, Allah korusun öyle bir durumda VDR'dan ses kaydı, işte yapılan hareketler, manevralar tarzı durumları kayıt altında tutmak için. Onun dışında burası yüksek frekanslı haberleşmek için telsizler arkadaşlar. Bazen burada maçları takip ederken buradan kanal ayarlayabiliyoruz. Türk radyosu çekiyor. Buradan maçları dinleyebiliyoruz internetimiz olmadığı zamanlarda. Aynı zamanda bu derinlik ölçer. Şu an altımızda 5.8 metre derinlik varmış. Şu saati buradan alıp veriyoruz, değiştiriyoruz. Bir tanesi GMT'ye göre, bir tanesi local time'a göre. Yani bulunduğumuz yerin saatine göre ve Greenwich'e göre yapılan saat. Burası biraz dağınık ama kahve içtiğimiz yer, kahvesiz olmaz arkadaşlar gemide. Onun için hoparlörümüz var. Müziksiz tabii ki de var diye tutulmaz. Onun dışında bu BMWAS. Bu şöyle bir şey. Bunun dakikası ayarlanıyor. Bunun anahtarı kaptanda oluyor. Kaptan ayarlama yapıyor. Mesela örnek veriyorum, bayıldık, düştük, çarptık bir yere. Kaldık yerde. Hareketsiz olduğumuz zaman onun dakikaları var. Minimum 3 dakikadan başlıyor. O dakika boyunca hareket olmazsa içeride seyirdeyken alarm çalıyor. Kaptan kamerasına alarm çalıyor. İkinci kaptan kamerasına çalıyor. Sonra genel alarmda çalıyor. Yani bir şey olduğunu öğrenmek için. Çünkü genellikle seyirlerde tek başımıza kalıyoruz burada. Ya sadece siz oluyorsunuz köprü üstünde. Bir de arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gemilerde genellikle böyle efsaneler vardır. İşte nasıl mesela kaptan evlendirebilir, ne bileyim kaptan silah taşıyabilir tarzı böyle bir efsaneler vardır. Şimdi kaptan evlendirebilir mi ben de bilmiyorum. Ama duymadım öyle bir şey. Onun dışında mesela gemide silah yok arkadaşlar. Yani gemide silah taşıyamıyoruz. Mesela bu gemiye saldırılar oluyor, korsan saldırıları. Buralarda guard dediğimiz koruyucular, yani silahlı ekip alınıyor gemiye. Bunlar da her bölgede değil. Mesela Kızıldeniz bölgesinde Somali taraflarında alınıyor. Bunlar gemiyi koruyor. Yani öyle gemide silah tarzı bir şey yok. Onun dışında mesela genel olarak bir de şöyle bir durum var arkadaşlar, onu söylemeyi unuttum size. Gemide her zaman kaptan haklıdır. Yani kaptan dediğim Süvari Bey her zaman haklıdır. Mesela buna sarı dediniz, kaptan kırmızı diyorsa kırmızıdır arkadaşlar. Yani bunun olur yok. Onu artık kırmızı kabul edeceksiniz. Yani bu şekil böyledir. Gemideki düzen ve sistem, rajondan bahsedeyim de rajon diyebiliriz. Bu böyledir. Yani siz bir şeyin doğru olduğunu bilirsiniz. Örnek veriyorum. Ya bu benim başıma geliyor gelmiyor diye bir şey söylemiyorum. Bu genel bir rajondur. Sizin bildiğiniz kaptan tersini diyorsa kaptanın dediği doğrudur. Yani burada itiraz etme hakkınız yok. Son söz kaptanındır. Çünkü herhangi bir şey olduğu zaman, yani sorumluluk, bütün her şey kaptanda olduğu için, tüm sorumluluk onda olduğu için o ne derse o şekilde onaylıyoruz. Onun dışında başka ne gibi şehir efsaneleri var? Şimdi aklıma gelmiyor ama aklıma gelirse bunun altına yorum olarak da ekleyeceğim arkadaşlar. Kaptan olmak isteyen, denizci olmak isteyen arkadaşlar var. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Nasıl olunur, ne yapmak gerekiyor?
kolay mı, zor mu? Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Ya şu an sadece size nerede çalışıyoruz, nerede görev yapıyoruz onu tanıtmak istedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.